Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Otların kimyasal yapıları ve insanların sağlıklı olmaları ve sağlıklarını sürdürmeleriyle ilgili konuları özel incelerim. Bunlar benim çok özel hobilerim. Şimdi bugünkü konumuz kabızlık. Aslında kimin, nerede, nasıl karşılaşacağı belli olmayan ve bu anlamda çok ciddi bir sorundur. Şimdi ben bunu tek tek aşamalarını anlattığım zaman bu videoyu izleyen herkes kabızlıkla ilgili çözümünü son derece kolay olarak öğrenmiş ve elde etmiş olacak. Şimdi kabızlık bağırsak hareketinin yavaşladığı ve yetersizliği ile ilgili yapılan bir sindirimle ilgili bir sorundur. Şimdi kabızlığın bilimsel tarifi haftada 3 veya 3'ten daha az lavaboya ulaşılması, tuvalete ulaşılması ile ilgili bir sorun olarak gözükmektedir. Bu bizim yaşamımızı bozan ve sindirim sorunudur. Bu gerçekten önemlidir. Şimdi buna baktığımız zaman birçok bilimsel literatürde bu kabızlığı yetersiz beslenme olarak tanımlanmaktadır. Aslında bu tanım yanlıştır. Bu yetersiz beslenme değildir. Yanlış gıda, hatalı gıdadır. Ben çünkü özellikle onu belirteyim. Bu hatalı ve yanlış gıdayı tetikleyen en büyük unsurlardan bir tanesi lif eksikliğidir. Biz lif gıdasını, alımını azalttığımız zaman bu sorunu yaşamaktayız. Aynı zamanda yetersiz su alımı da bunu artırmaktadır. Hatta ben geçen gün kış olduğu için, ki Antalya'da yaşıyorum, kış olduğu için çay içtim. Daha sonra günün sonunda fark ettim ki su almayı unutmuşum. Ama yazın terliyoruz. Zaten ağzımız kuruyor. Yoğun terliyoruz. Nefes nefese kalıyoruz. İçimiz yandığı için de su alıyoruz. Kışın yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de suyu almamızla ilgili unutkanlığımız. Bunu da özellikle belirtiyorum. Uzun süre evde kalma ve aynı zamanda uzun süre oturmalar ve modern yaşam bizi özellikle bu Covid'e bağlı durağanlık bizim kabızlığımızı daha çok artırmaktadır. Çocuklardaki kabızlığı ben çok ciddi buluyorum. Çünkü çocuklar yabancı bir kreş, yabancı bir ev, yabancı bir arkadaş ortamında kendileri yabancılık çektiği için bu dışkılamayı özellikle tutmakta. Bu da çocuklarda ciddi olarak kabızlığa neden olmaktadır. Diğer yine bir insanlarda kabızlığa artırmadaki bir neden de strestir. Stres vücudumuzun biyolojik yapısını allak bullak eder. Birçok vücudumuzun ve sistemini, sindirim sistemini tamamen bozar. En azından stresin azaltılması, sönümlendirilmesiyle ilgili güzel çözümlerim var. Bunu hem yukarıya hem aşağıya özellikle bırakayım. Yine kabızlığı artıran ilaçlardır. Bazı ilaçlar bizim kabızlığımızı artırmaktadır. Yine şeker rahatsızlığına bağlı arkadaşlarımızda da zaman zaman kabızlık yaşanmaktadır. Ortada mı? Güzel. Her şeyi saydın ama çözüm nedir? Çözümü de aşama aşama güzel olarak anlatayım. Birinci çözümümüz bizim bağırsak sistemimiz 7,5 metre ile 9,5 metre arasında yaşımıza, boyumuza, fiziğimize bağlı olarak değişmektedir. Bununla ilgili çok uzun bir bizim bağırsak sistemimiz vardır. Bunun beklediği bol su ve liftir. Onun için meyvelerden başlayalım. Elma ve avokado bu anlamda güzel meyvelerdir. Zaman zaman yarım elma ve avokado ile ilgili mutlaka almamız gerekir. Yine birçok yerde beyaz ekmek satılmakta ama bu kabızlığı yoğun olarak yaşayan insanlar ekmeğini mutlaka tam buğday ile değiştirmelidir. Yine bu anlamda birçok yerde sindirim ağızda başlar derler. Aslında sindirim hem ağızda başlar hem ağızda biter. İkisini de özellikle belirtmek isterim. Çünkü çiğneme ile ilgili, gaz oluşması ile ilgili, şişkinlikle ilgili yine çok güzel bir videom var. Bunu hem yukarıya hem aşağıya belirteyim. Şimdi meyveleri saydık. O zaman gelelim sebze olarak ne yememiz lazım? Lif oranı yüksek olan sebzelerin başında bamya gelir, fasulye gelir, bezelye gelir, barbunya ve nohut gelir. Bunlarla ilgili yemekleri en azından
kabızlığımız normal hale gelinceye kadar bu sebzelere ağırlık vermeliyiz. Bununla ilgili aynı zamanda su alımını kışın susamasak bile içerideki lifle beraber buluşup oradaki akışkanlığı ve artırmamız için, bağırsaktaki olayı artırmamız için mutlaka bir tık üzerinde su almamız lazım. Aynı zamanda bu Covid'e bağlı evde kalmamız nedeniyle hareketsiziz. Hiçbir yere çıkmasak bile evin içinde, balkonda ya da koridorda 35-40 defa belli bir ritimde hareket etmemiz lazım. Çünkü bol hareket ettiğimiz zaman bağırsaklarımız o anlamda daha hareketli olmakta ve kabızlığa çok hızlı ulaşmamak durumundayız. Ofiste, bilgisayarlarda yoğun oturmamız da bizim yine kabızlığımızı artırmaktadır. Bu anlamda yapacağımız bir tek şey var. Bazen çalışırken zamanı unutuyoruz. Saatimizi, cep telefonumuzu 1,5 saate kurup zil çaldığı zaman yine molalarla en azından ofisin içinde ya da lavaboya gidip gelerekten birazcık da 5-10 dakikalık bir kısmi şeyler vermemiz lazım. Çocuklara yapılacak işlerden bir tanesi de o kreşe gittiği zaman çocuklara mutlaka oranın da kendileri için bir eğitim alanı olduğu, bazı lavabo kullanmalarını kendi evlerinde olduğu gibi arkadaşlarında da, kreşte de, okulda da bunu yapmasını özellikle istiyorum. Çünkü ben 2 tane çocuk büyüttüm. Ondan bu konuları son derece biliyorum. Kronik kabızlık çeken insanlardaki sorunlardan bir tanesi de çözüm olarak tuvalet, WC kullanımını belli bir saate oturtmalar. Örneğin uyandıktan sonra lavabo, tuvalet kullanma alışkanlığını aynı gün, aynı saate oluşturduğu zaman biyolojik vücut ilginç olarak o ritme alışmakta ve ondan sonra bunu son derece kolay olarak yapmaktadır. Bu tür durumları yaşayan bir insan olduğumuz zaman mutlaka bu kabızlığımız geçinceye kadar kafein alımını özellikle azaltalım ki kahveyi en fazla 4 fincan içelim, 4 fincanı geçmeyelim. Bununla ilgili yine bir video yaptım. Kahvenin faydaları ve kararı diye bunu hem yukarıya hem aşağıya bırakırım. Şimdi bunu yaşadık. O zaman ne yapmamız lazım? Çözüm şudur. Kahvaltıdan yarım saat önce bir kuru erik, 2-3 tane bir kuru erik bu metabolizmayı hızlandırmada yardımcı olur. Kuru eriğimiz yoksa kuru kayısı bu durumda iyidir. Hiçbiri yoksa en azından gün boyu ve sabah ılık su ile devam etmemiz lazım. Diyelim ki bu kabızlığımız ileri düzeyde, bir kuru erik, bir kuru kayısı ılık suyla çözemiyoruz. Bu durumda kuru inciri küçük küçük doğrayıp bir zeytinyağının içine koyup akşamdan 12-13 saat bekledikten sonra bunları tek tek yediğimiz zaman hem incirin kendisiyle hem de zeytinyağı ile beraber son derece kolay olarak kabızlığımızı çözmüş olacağız. Bazı durumlarda işlerin daha farklı olması için ki bunu daha çok benim babam yapardı. Bir kaşık zeytinyağını direkt hiçbir şey koymadan ki bu sızma zeytinyağı olursa son derece iyi olur. Aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce ağzımıza atıp ardından bir ılık suyu göndermektir. Yine bu anlamda bize yardımcı olan bu yoğurtun üzerinde bir yoğurt suyu vardır. Yoğurt suyu son derece güzeldir. Yoğurt suyuna birazcık çörek otu atabiliriz. Bu anlamda güzeldir. Yine bize bu konularda yardımcı olan muz vardır. Muzu yine biz yedikten sonra bol bir suyla beraber aldığımız zaman bu bize son derece yardımcı olur. Keçi boynuzu da yine bizim kabızlığımız giderme konusunda son derece iyidir. Ot Adamı kanalını takip edin. Zili lütfen açın. Çünkü bazen bize ulaşan doğru bir bilgi kırıntısı bile sağlığımızı son derece iyi hale getirmektedir. Kendinizin bir gazı olduğu zaman hemen YouTube'dan, cep telefonunuzdan Ot Adamı gaz giderme yazın, beni bulabilirsiniz. Yine kilo verme ile ilgili sorunuz olursa Ot Adamı kilo verme diye beni bulabilirsiniz. Bazen bu Covid aşamasında bize çok güzel bir virüs çayı lazım derseniz de yine Ot Adamı virüs çayı yazdığınız zaman en azından bazı bilgileri doğru olarak almış olursunuz. Çünkü Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Ve sunumumuzu Hipokrat'ın sözüyle bitirelim. Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.